Şu an ekranda gördüğün her şey Cloud tarafından üretildi. Ürün görselleri, reklam filmleri hepsi Cloud tarafından üretildi ve Cloud burada bir reklam ajansı olarak çalıştı. Bir markaya hizmet veren bir reklam ajansı olarak ürün görselinden başladı. Modelden reklam filmine kadar her şeyi üretti, kurguladı ve birleştirdi. Bunu da Higgsfield'ın MCPC sayesinde yaptık. Çünkü Cloud ve Higgsfield birleştiğinde inanılmaz güçlü bir yapı ortaya çıkıyor ve kendi reklam ajansınızı kurabiliyorsunuz. Bunu ister kendi ajansınız için kullanın, isterseniz kendi markanızın görsellerini, kreatiflerini bu şekilde oluşturun, isterseniz de sıfırdan bir iş fikri olarak bir reklam ajansını, kreatif ajansı bu şekilde nasıl kurabileceğinizi görün. Çünkü bu videoda size MCP'yi, Higgsfield MCP'sini cloud'a bağladığınızda neler olabileceğini göstereceğim ve oldukça da basit. Herkes, teknik bilgisi olmayan herkes bu bağlantıyı yapar ve bu şekilde kendi reklam ajansını kurabilir. Bunun markası için de, yeni bir iş için de ya da halihazırda bir reklam ajansınız varsa da onun için de kullanabilirsiniz dediğim gibi. Çok başka bir çağa geldik. Bütün iş yapma şekilleri değişiyor. Bu da bunun en güçlü uygulamalarından bir tanesi aslında. Şimdi kısaca sana bunun ne olduğunu söyleyeyim. Cloud, bu projede Cloud sana beyni veriyor. Şu ana kadar da çok iyi çalışan bir beyin var Cloud, ama Cloud beyni verirken bir şey üretemiyordu. Genelde üretemiyordu derken görsel, video anlamında bu tarafta bir şeyler üretemiyordu. Şimdi Higgsfield Cloud'a bağlanınca Cloud yine beyin olarak kalıyor ama Higgsfield ellere dönüşüyor. Görsel, fotoğraf çeken, video yapan, video çeken, videoyu editleyen bütün eller bu sefer Higgsfield tarafından çözülmüş oluyor. Çünkü bu sayede birçok modele bağlanabiliyorsun. ChatGPT 2.0 görsel modelinden, Nano Banana'dan, Seedance'lerden, Seedream'lerden 30'dan fazla modele tek bir tıklamayla bağlanabiliyor Cloud ve istediğin şekilde üretim yapabiliyor. En güçlü özellik bu. Ve işin en güzel tarafı, her şey için hangisini üreteceğini, hangisini kullanacağını senin seçmen gerekmiyor. Cloud her işe en uygun, en az maliyete ya da en iyi kaliteye uygun şekilde kendisi seçiyor. Vio'da kullanabilir, Clink'te kullanabilir, Seedance'de kullanabilir, Nano Banana'da kullanabilir, dediğim gibi ChatGPT Image'da kullanabilir. Tamamen Cloud'un inisiyatifinde. Sen sadece ne istediğini söylüyorsun. Ben şu an Higgsfield sitesindeyim. MCP CLI'ye geldiğinde burada zaten sana açıklıyor neler yapılabileceğini. Ben de sana ekranda göstereceğim. Gördüğün gibi ayarlar, connectors. Sonra Higgsfield yazıp bu URL'i koymamız gerekiyor. Şimdi birlikte yapalım. Şimdi geldik. Ayarlara tıklayacağız. Bu şekilde tıkladık. Geldik Connectors'a. Gördüğün gibi burada Customize var. Tamam. Şimdi buradan istediğin konektörü ekleyebiliyorsun. Ne demiştik? Add Custom Connector. Ne? X, F, alt. Evet, bu. Bunları nereden aldık? Biraz önce gördün aslında. Buradan aldık. Tamam. Şimdi ekliyoruz dediğim gibi. Evet dedim. Connect tuşu çıkıyor. Çok basit. Geliyorsunuz. Bir onaylama isteyecek sizden. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Okey. Tamam. Gördüğün gibi eklendi. Artık Higgsfield burada, MCP tool'umuz burada. Bu kadar. 30 saniyede ekleyebileceğiniz bir özellik bu. Gördüğün gibi burada nelere izin var, neler var burada görebiliyorsun. Gayet güzel. Bu artık sistemimize bağlı. Yani Cloud, Higgsfield'a bağlandı. Higgsfield'ın bu arada bir application'ı yok. Arada bununla ilgili problemler çıkıyor. Mobil app'i, bir uygulaması yok ama bu şekilde dediğim gibi Cloud'la kullanılabiliyor. Şimdi araçlarımızın içerisine koyduğumuza göre hem Cloud Code'dan hem Cloud Cowork'tan kullanabiliriz aslında. Burada bütün araçlarımız, burada konektörlerimiz var. Higgsfield açık görüyorsun. Mesela hangisi sana kolay gelirse oradan ilerlemen mantıklı. Cloud Cowork de oldukça iyi bir yardımcı ve kendine burada istediğin görsel, video üretim sistemini, UGC, reklam görselleri burada da kurabilirsin. Özellikle teknik şeylerle uğraşmak istemiyorsan çok da rahat. Buradan verdin ama istersen burada yeni bir görev açabilirsin. New Session dedim. Burada da aynı şekilde Cloud Code'da da verdim ama burada bir repo yok. Yeni bir repo yapabilir, ekleyebilir, new folder diyebilirim ve adına da X derim. Burada çalışmaya başlayabilirim. Bu da bir seçenek. Cloud Code'la çok daha etkili olacaktır. Ben hatta daha detaylı bir reklam ajansı yapacağımız için nereye gidebileceğini göstermek istiyorum işin sana. Böylelikle bir
terminal üzerinden Cloud Code kullanacağız. Çünkü bir kere buraya yüklediğinde Cloud'dan MCP'yi aktif hale getirdiğinde bu bilgisayarda, bu kullandığın makinede bütün Cloud Code oturumlarından Higgsfield'a bağlanabilirsin. Ben de daha detaylı şekilde bunu sürekli kullanmak istediğim, geliştirmek istediğim bir sistem olduğu için, hatta her mesele kullandırmak istediğim için, ki onu da göstereceğim, birazcık terminalden gideceğim ama sana burada gösteriyorum aynı şekilde neler yapabileceğini. Mesela burada izin istiyor. Burada da yapabiliyorsun dediğim gibi. Explore modes always allow. İlk kullanımda bu izinleri isteyecektir. Bu şekilde dediğim gibi yapıyor. Burada da aynı şekilde izinleri isteyecek. Burada bypass permissions yaparsan, okay, şuradan izni ayarlayalım. Tamam. Gördüğün gibi Higgsfield'a bağlandı ve Higgsfield üzerinden oluşturuyor. Bu nereden? Paketinizdeki kredileri kullanıyor. Aslında bir API bağlantısıyla değil. Ama oldukça güzel çünkü doğru prompt, doğru video, doğru şekilde olması için doğru promptlar gerekiyor, doğru görseller gerekiyor, bir sistem gerekiyor. Bu da yaptığımız Cloud sizin beyniniz oluyor. Yani yönetmeniniz oluyor, fotoğrafçınız oluyor, ne isterseniz onu oluyor ve ne kadar özelleştirirseniz, ne kadar onu eğitirseniz o kadar iyi hale geliyor. Eğer görsellerinizle eğitirseniz markanızı tanır, markanızın tarzını tanır. Hatta oluşturmak istediğiniz şeyleri de öğrenir ve buna göre benzer şeyler üretir. Ben şu an sıfırdan sadece üret dedim. Bu şekilde düşünebilirsin. Sadece üret dediğim halde bile bir prompttan üretim yaptırtabiliyor. Burada bağlantının ne kadar kolay olduğunu ve neler yapabileceğinizi düşünmenizi istiyorum. Çünkü reklam ajansı dediğimiz şeyde de bir strateji çıkar. Ne reklam yapıyoruz? UGC mi yapılacak? O zaman ona göre işte kim olacak model? Ürün ne olacak? Kaç influencer çalışacak? Böyle şeyler ya da reklam böyle kreatif reklam kampanyasına mı, brand reklamına mı çıkacağız? O zaman ne olacak? Senaryo yazılır, sahneler belirlenir. Ondan sonra sahnelere hazırlıklar yapılır. Bunların hepsini burada yapabiliyorsunuz. Yani kurduğumuz bir AI reklam ajansı aslında. Tam olarak öyle de çalışacak. Şimdi ilk parçasını yapıyoruz bunun dediğim gibi. Şimdi gördüğün gibi video oluştu. Gayet de güzel müziğiyle de oldu. Şimdi burada predict virality diye yani viral olup olmayacağını öngörmeyle ilgili bir buton var gördüğün gibi. Bu da gelen özelliklerden biri ki bence çok değerli. Bu şekilde tıkladığında bu video ile ilgili Higgsfield'ın bir viral motoru var. Viral olup olmayacağını öğrenebiliyorsun aslında. Şöyle diyelim, bunu da sıraya aldım işi. Bitince yapsın. Bu çok önemli bir özellik. Birazcık daha detaylı şekilde göstereceğim. Ayrıca Open Link dediğimde gördüğün gibi açtım. İndirebilirim. Aynı şekilde. Ama gayet güzel bir video oldu. Tamam. Buradayız. Predict Reality dedim. Bakayım aldı mı? Şunu alalım. Ve komut otomatik geliyor gördüğün gibi. Bu şekilde bir düşünce var. Burada izinleri vermediğimiz için bitmemiş. Burada da ikinci video şimdi. Tam olarak istediğimiz şekilde raftan alıp bir verdi. Şunu yapalım. Bakalım neredeyiz? Tamam. Tamam. Burada da tıklayayım Predict Reality'ye. Tamam. Allow diyelim. Bunu seveceksiniz. Şimdi gördüğünüz gibi böyle bir sonuç çıktı. Bunu da aslında bir Meta'nın bir çalışmasıyla yapıyorlar. Bu şekilde VY Score çıktı. Oldukça güzel. Şimdi bunu daha ileri seviyeye götürüp reklam ajansımızı yapacağız. Şimdi terminali açtım Anti-Gravity içerisinden. Terminalde iki yolu var. İster buradan kullanırsın. Extension'lardan aslında buradaki kullanabilirsin. Anti-Gravity'den açtım, Cursor'dan, VS Code'dan, burada Cloud Code extension'larından kullanabilirsin. Ya da burada terminal açıp sıfırdan Cloud yazıp kullanabilirsin şimdi. MCP. Burada bütün MCP'lerimiz var. Aslında bütün ve burada Higgsfield MCP'si de var. Needs Authentication diyor. Terminale geçtiğinde böyle bir tekrar authenticate etmen gerekebilir. Yani çok basit, tekrar hesabına bağlanacak. Tamam. İzin verdim. MCP gördüğün gibi bağlı. View Tools dediğimde bütün modelleri, her şeyi görebiliyorum. Hangi tool'lar olduğunu. Birçok tool var burada. Bunların hepsini görebiliyorum. Artık kullanmaya başlayacağım. Bu MCP'yi ve çok basit şekilde aynı promptu, görsel oluşturma promptunu vereceğim. Başlıyoruz. Bu şekilde
Higgsfield MCP'sini kullanarak bir tane hero image oluşturalım. Minimal skincare olsun, serum şişesi olsun diye veriyorum. İşte mermer bir zeminin üzerinde dursun diye bağlanacak ve kullanmaya başlayacak. Şimdi bana bütün seçenekleri çıkardı. Gördüğün gibi ne kadar kredim olduğunu, kaç krediye mal olacağını her şeyi çıkartıyor. Okay. 12 kredi. 12 krediyle GPT Image 2 4K olarak görseli hazırlıyor şu anda. Burada kullanmak daha güzel çünkü kendi yönetmeninizi, metin yazarınızı, her şeyi burada oluşturabiliyorsunuz ve giderek gelişiyor sisteminiz. Böyle düşünün. Tamam, şimdi geldi galiba çünkü perfect. İlk denemeden mükemmel bir şey çıkardı dedi. 4K'ya render atıyor şimdi. Tamam, görseli yaptı. 4K'ya çıkartıyor bunu. Bakalım, bekliyoruz. Video yapalım dedi ama tamam. Show the image X field. Bakalım görsel nasıl oldu. Gördüğün gibi artık yeni bir markamız var. Müşterimizden Selvane. Vitamin C Serum diye bir görsel geldi. Şimdi videosunu üretelim. Bunun üzerinden UGC yapalım bakalım. Geldik, diyorum ki yine Higgsfield MCP'sini kullan. 6 saniyelik bir UGC üret bu görseli kullanarak. Gördüğün gibi tamam, yolladım diyor. Hatta Hero Battle'a da attached yaptım, yani o görseli ekledim. Onun videosu yapılacak diye ayarlıyor. Siz sadece ne istediğinizi söylüyorsunuz. İşin güzelliği burada. Bu arada baktı 720p, 1080p hangisiyle yapalım dedi. 720p ile Seedance'le kullanarak bu videoyu oluşturuyor. Burada basitçe şu an gördük hepsinden nasıl bağlanıyor ama bir örnek vereceğim. Bu şekilde bir prompt yazabilirsiniz. Ben bir işte cilt bakım serumu pazara çıkartıyorum. 3 tane reklam açısı yaz. Bir tanesi problem çözme, bir tanesi before after, bir tanesi de rutin üzerine olsun. Buradan bir tane hero image oluştur bunlar için. Aynı zamanda 3 tane UGC videosu oluştur. Seedance 2.0'la bütün açılar için bir tane hero image'ımız var ama 3 farklı açıdan 3 farklı konuyla videoları oluşturacağız. Sonra da işte hepsinin short caption'larını yaz. Bana bütün her şeyi ver. Tek bir directory içerisinde. Böyle bir şey dediğinizde de direkt olarak kampanya şeklinde bunu oluşturabilir ama. Şimdi teker teker yapmak istemiyorum çünkü gidip bir de marka için bir karakter oluşturacağız. Marketing kampanyasına başlayacağız. Ama bir yöntem de buydu. Bunu göstermek istedim. Tamam, video geldi bakalım. Gayet de güzel. Ürünümüzü aldı elinde gösteriyor. Şimdi karakter oluşturacağız, gösteriyorum. Şimdi Higgsfield'da sol karakter diye bir şey var. Bu ürünün karakterinin oluşmasını sağlıyor. Bu ne demek? Bu karakter bir kişi değil. Aslında ürün tutarlılığını sağlayabilmemiz için yaptığı bir özellik Higgsfield'ın. Böylelikle her videoda farklı açılardan, farklı konularda aynı ürünü gösterebiliyorsun. Bu burada serum olabilir. Sonra bir ayakkabı olabilir, bir kitap olabilir. Herhangi bir ürünü sol karaktere çevirip bu şekilde tutarlı hale getirebiliyorsun. Ben de bunu yaptım aslında. Bu promptu verdim. Devam ediyoruz burada. Şimdi 3 bu sol karakteri oluşturduğu 3 tane buradan video oluşturuyor. Tutarlılıklarına bakacağız. Şimdilik ikisi bitti sanırım. Evet. Açalım. Buna da bakalım. Ürün tutarlılığının ne kadar iyi olduğunu görebiliyorsunuz diye düşünüyorum. Şimdi bir şey daha isteyeceğim. Üçüncüyü de bekliyor ama beklemesin. Bir prompt daha vereceğim. Higgsfield'ın burada kullanabileceğiniz birçok özelliği var. Burada Marketing Studio var, gördüğünüz gibi Marketing Studio'da birçok da özellik var. Ürünleriniz için çok fazla şey üretebiliyorsunuz. İşte bir tane URL'den, linkten ürün reklamı ya da bir referans üretebiliyorsunuz. Aynı zamanda burada belirli şeyler var. Aslında preset'ler var. Biz de benzer bir şey kullanacağız. Geldim tekrar. Diyorum ki Higgsfield'ın Marketing Stüdyosunu kullanan MCP ile bir tane kutu açılış videosu yapalım. Bu ürün için yapacağız yine ve bunun ondan sonra 8 saniyelik yine dikey, eller kutuyu açacak. Oldukça bizi tatmin edici bir tane açılış olacak. Doğal ışık olacak. Bir tane text olmayacak, ben text olmayacak. Direkt bunu kaydet diyorum. Şimdi de bu Marketing Stüdyo'yu kullanarak aslında kutu açılış videosu yaptırmış oluyorum. Dediğim gibi çok fazla özellik var. Burada beklerken neler yapabileceğinizi göstereyim. Örnek videoları görebilirsiniz burada. Unboxing mesela tam olarak bunu yapacağız biz. Ama bu şekilde birçok örnek video var oluşturabileceğiniz.
Bunların hepsi Higgsfield'da, işte, UGC Tryon'lar, UGC'ler yine aynı şekilde Marketing Studio'da kullanabileceğiniz özellikler. Burada direkt olarak Cloud kodunuza bağlayıp bunları kullanabiliyorsunuz, geliştirebiliyorsunuz. Bu arada her şeyi de burada görebilirsiniz asset'larda. Burada oluşturduğumuz her şey ve bu bitti. Buna bakalım şimdi. Burada da geldi gördüğün gibi. Bakalım. Self-on vitamin C serum. Look at this packaging and the glow it gives. I'm obsessed. Neden, şey yapmış bu şeyin adını da unuttum ama sessiz konuşuyor onu bilmiyorum. Ama ürün tutarlılığına, paket açılımına ne kadar başarılı görebilirsiniz. İstediğinizde modeli değiştirebilirsiniz, konuşma tarzını değiştirebilirsiniz, bir kıyafet giydirebilirsiniz, onun açılışını yapar, kutudan çıkarır ya da yüzünde uygular ya da işte ayakkabıysa ayakkabıyı giyer, koşuya çıkar. Her şey yapılabilir ama ürün tutarlılığı gerçekten çok iyi. Self-on vitamin C serum. Look at this packaging and the glow it gives. I'm obsessed. Dediğim gibi niye fısıldıyor bilmiyorum. Şimdi bir özellik daha göstereceğim. Bu şekilde dediğim gibi kampanyalarınızı, marketing sisteminizi oluşturabilirsiniz ki zaten bir tane Hermes Agent yapacağız. O kullanmaya başlayacak. O da en üst düzey seviyesi olacak. Ama ondan önce bir şey daha göstereceğim. İşe yarayan bir prompt aslında. Bu benim video. En son koyduğum video bundan önce. Hermes Agentic OS ile ilgili. Şimdi bununla ilgili istersen bağlanıp kullanmak için en iyi 3 zamanı bul. 9-16 bana render yap da diyebiliyorum. Yani bunun içerisinden en iyi 3 sahneyi çıkart ve Reels oluştur da diyebiliyorum. Şimdi bunu söyledim. Bunu yapacak. Sonra da Hermes'e bağlayacağız. Hermes ne? Sizin kişisel asistanınız yani asistanınızı görevlendirirsiniz ve Hermes sizin için üretimler yapabilir. Bunu da nasıl ayarlayacağınızı göstereceğim ama temelinde gördüğünüz gibi ürün görseli oluşturan, UGC oluşturan, çeşitli videolar yapabilen bir reklam ajansı sistemini koyduk. Çok gelişmiş bir sistem, çok değerli oldu. Bunu daha da geliştirebilirsiniz. Kendi markanızı tanıtırsınız. Şimdi biz Selvane diye bir marka yaptık ve onu oluşturduk ama siz kendi markanızı, oluşturmak istediğiniz şeyleri tanıtırsınız ve daha da gelişmiş hale gelebilir. İşin güzelliği burada aslında. Şimdi çalışıyor, buna da bakacağız nasıl olduğunu. Bu arada buldu ve, ne dedi? Her gün rüya gören AI sistemi, işte, sürekli $4 ve 7/24 exit arayan AI agent'lar, otomasyon ajansları da öldü. Bu sahneleri çıkardı ve buradan direkt olarak klipleri çekiyor. Tamam, bakalım ne çıkacak. Şimdi açtı, bakalım. Çünkü otomasyon ajansı diyen varsa artık geride kalmış demektir. Şu anda AI agent noktasındayız. Şirketler sizden otomasyon en iyi hiç bekletti. Cloud Code otomasyon ben burada $20'lık ChatGPT'nin 5.5'uyla Codex 5.5'la $20'lık paketle bana bir ay 5 tane Hermes'i yönettirebiliyor. Yani ben şöyle derken burada rüya gören bir sistem var. Burada gördüğü rüyalardan kendini geliştiren. Çok güzel. Bu sistemi de yaptı. Şimdi son adımımıza yapacağız. Madem AI agent'lardan bahsettik. Bu sistemi AI agent'e kullandırsak ne olurdu? Tamam, Cloud Code da bir AI agent ama otonom çalışmıyor. Hermes ya da diğer AI agent'lar bir asistan gibi çalışıyor. Ona bağlayacağız. Geldim. Hermes yazdım. Açıldı. Tamam. Xfield MCP'ye bağlandı. Gördüğün gibi şu anda başlıyor Xfield MCP'ye bağlanacak. Orada Hermes'i nasıl kurabileceğinizle ilgili kanalda video paylaştım. İstersen izleyebilirsiniz ama Hermes yazdığınızda bu şekilde terminalde de konuşabiliyorsunuz, Telegram'da da konuşabiliyorsunuz. İstediğiniz yerden iletişime geçebiliyorsunuz. Bağlantı için burayı açtı. İzin verdim. Kendi açtı. Tamam. Tamam, başladı. Okey, yeni bir Hermes yapmanız lazım dedi. Yeni terminal açtım. Hermes'i açtım. Bağlandık yani. Burada böyle değildi. Ama şöyle diyelim zaten bağlıysa çıkacaktır. Xfield MCP connect dedim. Bağlı mı Xfield MCP? Check assets learn Selvani brand dedim. Bu arada evet bağlı dedi. Şimdi bak dedim Selvani markasını öğren dedim. Ondan sonra da her sabah her gece bir de Hexfield MCP'sini kullanarak 5 tane UGC video oluştur. Ürün varyasyonlarından oluştur diyorum. Farklı açılardan farklı ayarlarla oluşsun. Her seferinde farklı hook'lar kullan ve direkt olarak onları kaydet dediğimde benim için her gün
Yeni videolar oluşturacak, UGC videoları, farklı. Bazen kutu açılışı, bazen uygulama ve bunları sosyal medyada aslında paylaşabilecek seviyeye de gelebilir. Yani günlük olarak bu şekilde Higgsfield üzerinde iş de yaptırabilirsiniz. Gördüğünüz gibi Higgsfield'a bağlandı ve öğreniyor şu anda. Öğrendikten sonra da iyice yetenekli hale gelecek. Burada fark olarak Cloud değil, Hermes'te GPT-5.5'i bağladım ben $20'lık paketle ama istediğiniz ücretsiz modelleri de kullanabilirsiniz. Sizin kontrolünüzde ama. Dediğim gibi böyle olduğunda sizin için çalışan bir sosyal medya uzmanı almışsınız gibi, bir asistan almışsınız gibi düşünebilirsiniz. Bunu yaptığınızda da şu oluyor aslında. Bu noktadan sonra burayı öğreniyor, sonra da sizin için çalışan bir ajan oluyor. Dediğim gibi Higgsfield MCPC ile bütün modellere bağlanıp aslında kendi AI reklam ajansınızı bu örnekte gördüğünüz gibi kurmaya başlayabilirsiniz. Ya da videolarınızdan sahneler alabilirsiniz, yeni içerikler üretebilirsiniz. Her mesele verdiğinizde sizin için çalışan bir sistem oluyor. Bu Higgsfield örneği bence çok güçlü çünkü eskiden bunların hepsini yapmak çok maliyetli süreçlerdi. Şimdi ise Higgsfield'ın bu bağlantısı sayesinde bütün bu modelleri kullanabiliyorsunuz. Kendi asset'lerinizi oluşturabiliyorsunuz. İstediğiniz modellerle istediğiniz çekimleri yapabiliyorsunuz. Dünyanın her yerinden bir reklam kampanyası oluşturabiliyorsunuz. Çok güçlü örnekleri var. Umarım faydalı olmuştur. Beğendiyseniz beğene basabilirsiniz. Kanalı da bu tarz videoları yakalamak için takip edebilirsiniz. Görüşürüz.